Ethereum trend çizgisini kırdı, dominans düşüyor ve bu gece aylık kapanış var. Hepsi ve daha fazlası bu videoda geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Ethereum grafiğimiz var. Bunu birazdan değerlendireceğiz. Dominansımızı değerlendireceğiz. Aylık kapanış var. Nasıl gelebilir? Bunları konuşacağız. Şöyle tabii videomuza geçmeden önce kanalımız 32 abone oldu. Abone olan herkese teşekkürler. Biliyorsunuz bir önceki videoda 13 abonemiz vardı sadece. Ve şu an abone olan herkes bu kanalı bir yatırım aracı gibi düşünseydik şu an sanırım %146 gibi bir yükseliş yaşamış olacaklardı. Kanalımız bir önceki videodan bu videoya kadar bu kadar bir yükseliş yaşamış. Abone olduysanız şimdi videoya geçebiliriz. Evet, öncelikle tabii ki Ethereum grafiğiyle başlayalım. Ethereum bir önceki videomuzda çizdiğimiz şu trend çizgisini şu an bugün itibariyle kırmış bulunmakta. Dün günlük kapanış geldiğinde gördüğünüz gibi şuradan bir red yedi ve içinde kapanış geldi. Fakat aşağıya gidecekmiş gibi yapıp bugün güzel bir yükselişte o trendini kırdı ve böylelikle şu an 3400'lü seviyelere kadar gelmiş bulunmakta. Şu an şöyle bir senaryo olabilir. Hemen kısaca kendi görüşümü yapayım. Buralarda şöyle bir retest görebiliriz. Direkt retest de yapabilir yarınki kapanıştan sonra. Veyahut da birkaç gün sonra, bu özellikle yarın aylık kapanış var. Yatay ya da hafif yükselişlerle şöyle en azından şu seviyelere kadar 3500 seviyeleri, maksimumda şöyle 3700 seviyelere kadar görebiliriz. Daha sonra bir retest olur ama ben 3700'lerden geleceğini düşünmüyorum. Bu tabii ki öncelikle videonun başındayken söylediğim, bu videoda anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. O yüzden kendi yatırımlarınızı benim yapacağım yorumlara göre asla şekillendirmeyin. Bu kişisel bir yorum, burada sohbet amacıyla bir video çekiyorum. En azından benim çizdiğim çizgilerden, benim indikatörlerimle kendi yorumunuzu yapabilin diye ben bu videoları çekiyorum. O yüzden asla söylediğim şeyleri bir yatırım tavsiyesiymiş gibi düşünmeyin. Şimdi buradan o yüzden ben yaklaşık 3500 seviyelerden sonra bir retest olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bunu yapmak zorunda değil. Yani illa bir trend çizgisini kırdı diye retest gerçekleştikten sonra bir yükseliş gelecek anlamına gelmiyor. O yüzden direkt de bir yükseliş, şöyle kademeli bir yükseliş görebiliriz. Peki bunun hedefleri neler? Hemen ona bakalım. Şöyle oluşturduğu yapıya bakacak olursak aslında sadece şuradaki kanalın, burada bir bayrak yok aslında. Bayrak var mı diye baktım da şuradaki bozukluk bozuyor her şeyi. Hemen şuradan bir çizgi çekelim. Yorumlarda belirtirseniz sizin için de ayrı bir çizgi çekebiliriz. Yayındaki bir arkadaşımız abi benim için de bir çizgi çizer misin diyor. Tabii kardeşim, bir tane de senin için çizelim. Şuradan şöyle düşünürsek bu kanalı ve kırılımı geldikten sonra bu yataylığı ele alırsak şöyle baktığımızda yine eski tepelerine şöyle, hatta milimetrik neredeyse şuradaki kapanış seviyelerini ele alırsak milimetrik, evet. Bakın kapanış seviyesiyle milimetrik bir hedefi var. Ya bu ne demek oluyor? Bu tarz kusursuz oluşumlarda, yani buranın hedefini alıyorsun, eski zirvesine gidiyor, ikili tepe yapmış oluyor vesaire. Bu tarz oluşumlarda buraya gitme potansiyeli çok yüksek. Yani %70 diyelim, örnek vermek gerekirse, yüzdelik vermek gerekirse her zaman bir hata payı vardır. Piyasanın gidişatının değişme ihtimali vardır. Ama böyle kusursuz oluşumlarda dalgalanabilir, retest yapabilir. Bakın şöyle düşebilir. Hatta şöyle düşebilir. Buralara kadar gelebilir. Belki tekrar 3000 dolarlara düşebilir. Önümüzdeki her kapanışta biz bunu kademe kademe değerlendiririz. Ama şu an oluşturduğu yapının hedefi 4000'li seviyeler gözüküyor. Yani eski zirveler. Buraya giden bir Ethereum'un da artık ben yeni zirvelere gidebileceğini düşünüyorum. Kısacası hemen bununla alakalı tabii ki konuşacağımız dominansa geçelim. Bir önceki videoda ben şu indikatörümü açayım. Biliyorsunuz şöyle 3 günlük grafiğimizde evet şuradaki lower high'ı almak isteyebilir demiştim. Bunun için bayağı bir gitti. Yani dün özellikle. Şöyle gördüğünüz gibi şu seviye. Bakın neredeyse aynı seviye. 59.90. Çok az daha şuralara kadar gelseydi buradaki şeyi alacaktı. Bu lower high'ı buraya alacaktı. Bu tepeyi, yeni tepe yapmış olacaktı buradaki tepeden sonra. Ve benim için daha olumlu olurdu tabii, ama böyle düşmeye başlaması olumsuz mu? Değil. Fakat daha sağlıklı olabilecek bir yapı olurdu benim için. En azından bugüne kadar geçmiş trade'lerimden gözlemlediğim, daha kısa vadede yaptığım trade'lerde bu tarz oluşumlarda bu tepeyi aldıktan sonraki düşüşler daha sert oluyordu. Böyle yapması belki tekrardan bu kanalın bu alt desteğine gelip belki tekrar mı gidecek düşüncesi yaratıyor bende. O yüzden daha sonraki hedef olan özellikle şu seviyeler 57'ler, ben bir önceki videoda da bahsetmiştim. 57'leri seviyelerin kırılması demek bana göre o herkesin beklediği yükselişlerin başlayacağı seviye
demek. Burayı kırdıktan sonra tabii ki şöyle bir retest de görebiliriz. Mesela buradan geldi. Buralarda takıldı. Belki de direkt kırdı. Şöyle bir bu kanala bir retest ve sonra şuraya. Şunun da bu arada şöyle geleceğini düşünürsek eğiminin. Şu kanal çok önemli. Buradan tepki alacağını, ilk geldiğinde tepki alacağını kesin gözüyle bakıyorum. Şuraya geldi. Buradan biraz bir tepki, belki bir oyalanma 56'lı seviyelerde. Şöyle tekrardan şuraya gidebilir, örnek veriyorum. Daha sonra buraya bir kırma girişimi veyahut da burada yavaş yavaş bir kırılım. Daha sonrası zaten herkes ne demek istediğimi anlamıştır. Ondan sonrası zaten şuradaki dibi de gelmiş oluyor. Buranın da dibinin kırılımı artık geri dönülemeyen bir altcoin boğasının devamıdır diyebilirim. Bu başlangıç buralara kadar gidecek mi? Diğer videolarda bunu değerlendireceğiz, göreceğiz zamanla. Şöyle bunları sileyim ben. Özellikle ilk karşılaşacağı direnç şurası. Yani 58-70'ler ilk direnci. Daha sonraki direnç bölgesi buralar ama ben buraları güçlü bir direnç olarak değerlendirmiyorum. Buradaki indikatörün verdiği bazı dirençler var ama onlar tepkisel direnç oluyor genelde. Direnç diyorum, pardon, özür dilerim. Destek. Bunlar tepkisel destekler. Bu desteği kırarsa diğer destekler şu bölgeler. Ama bizim hep bütün desteklerin biriktiği özellikle şu bölge, benim diğer indikatörümün çizgileri, çizdiğimiz trend çizgisinin desteği, yatay desteğimiz, Bollinger bandı var şurada görüyorsunuz. Bunun da sıkışmasıyla yarınlarda hemen hemen o bölgelere geleceğini düşünüyorum. Bütün böyle indikatörlerin birleştiği bir direnç noktamız var bu bölgede. Bu da yine 57 seviyeler göz önünde. 57 seviyeleri biz dediğim gibi kazandığımız takdirde bu düşüş bu bölgelere gelecektir. Şu bölge çok önemli o yüzden. Yani herkesin o sürekli niye gelmiyor, acaba yaşanmayacak mı gibisinden korkmalarının sebebi bu. Bir önceki videomuzda şuradaki büyük, şöyle şuradan göstereyim. Şu kanalın, şu mor çizgili olan kanalın içerisinde olduğumuz sürece ben boğa sezonunun gelmeyeceğini söylemiştim. Yine aynı düşüncedeyim. Belki de bu alt banda gideceğiz. Belki burayı kıramayıp yukarıya da gidebiliriz. İşte ya da şuradaki lower high almak için tekrar şöyle bir yükseliş de gelebilir. Sonra tekrar kırılım gelebilir. Bunu süreç gösterecek ama şu anki senaryoda dediğim gibi şurayı, özellikle sarı direncimiz ve şuradaki ikili iğne tepeleri kırmadığımız sürece bu düşüşün devamı gelebilir. Ethereum'un da özellikle trend çizgisini kırmasıyla birlikte, dominansın da buradaki tepeyi aşmamasıyla birlikte, geri düşmesiyle birlikte biz bu yükselişlerin devamının gelebileceğini, teknik açıdan şu an her şeyin uygun olduğunu görüyoruz. Yani bu dominansın buradan buralara düşmesi demek, Ethereum'un da buradan buralara gidebilme ihtimalini birbirini destekler nitelikte. Anormal bir hareket olmaz. Herhangi bir haberle de gitmez. Şu an teknik zaten oluşmuş. Şu an bildiğim kadarıyla önemli bir olumlu haber de yok. Klasik tabii alımlar vesaire devam ediyor ama ben o yüzden Twitter'da güncel bir paylaşım yapmadım. Sadece işte videolarımın linkini paylaştım ama güzel bir haber gördüğümde, güncel bir haber gördüğümde, etki edebilecek bir haber gördüğümde ben bunları Twitter'dan anında sizlerle paylaşıyorum. O yüzden Twitter adresimden de, kusura bakmayın ağız alışkanlığı, X platformundan da takip etmeyi unutmayın. TraderTurgut.com kullanıcı adım. Dediğim gibi şu an dominansla Ethereum grafiği birbirini destekliyor. Dominansın şu desteğe gitmesi Ethereum'un da buraya gitmesini sağlar. Böylelikle iki tarafta da hedefe ulaşma senaryosu görürüz. Bunu görecek miyiz? Yüksek ihtimal göreceğiz gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde tekrardan bakacağız. Şimdi dominanstan bahsettik. Ethereum'dan bahsettik. Sıra tabii ki de Bitcoin'e geliyor. Bitcoin ne yaptı? O da sonraki oluşturduğu, biliyorsunuz şu üstteki yapıyı biz yeni çizdik. Şuradaki yapı sonradan oluştu. An itibariyle bu 4 saatlik grafik bir önceki gün kırdı burayı. Bu da günlük grafik. Şöyle ben 4 saatlikte bakayım buna. Bakın şurada bir retest girişimi var. Fakat gerçekleşmemiş. Yani gerçekleşse aslında çok daha güzel olurdu. O yüzden burası bir soru işareti bende. Şuradaki, çünkü burada 1, şurada 2 ve şurada da şu yeşil mumla kıramayıp içeride kapatıp tekrar kırmaya çalışıp kıramayıp 3. 4 saatlik girişiminde kırdı burayı. Yani aslında burası da bir direnç bölgesi. Buraya bir destek yapması güzel olurdu. Gelmedi. Şurayı bir destek olarak kabul etti. Bakın buradan tekrar düşebilir. Şuralara şöyle dalgalı bir düşüş. Özellikle Şubat'ın ilk haftası kapanış da geliyor. Aylık kapanış. Şubat'ın ilk haftası şöyle buralara tekrardan bir düşüş görebiliriz. Tekrar 100.000 dolarlara gelip tekrar çıkabilir. Yani aslında bu şekilde buralarda bir yatay bağlaması, dominansın düşmesi, Ethereum'un da bu hedefine gitmesi harika olur. Yani altcoin'ler çok çok güzel yükselir. Bitcoin'in bu şekilde yataya bağlaması ya da buralarda biraz geri çekilme, ileriye gitme vesaire çok güzel olur. Şimdi geçelim Bitcoin'in indikatörsel haline de bakalım. Şimdi Bitcoin'de benim
bulut yapısı her ne kadar şu an sağlıklı durmasa da o bulut yapısını üstünde kapatamadığı için düşüşü devam ettiriyor. Şuradan gelen indikatörümün az önce dominansta mı görmüştük? Evet, az önce şuradaki zikzaklı beyaz yapı var ya, o mesela Bitcoin'de şu an destek görevi görmüş. Gördüğünüz gibi oradan desteğini almış. Buraya aşağı kırarsa da bu sarı destek bölgemize gidecektir. 103-104 binlere. Onun aşağısı da bizim trend kanalımızın destek bölgelerine tekabül ediyor zaten. Bu 4 saatlik grafik. Bunu gün sonu kapanışından sonra yarın yine değerlendiririz. Ay kapanışı geldikten sonra dediğim gibi ilk iğneyi yukarıya giderse o biraz daha sakıncalı olur. Yani en azından şuraya kadar gitmesi Ethereum'un sağlıklı da ilk önce düşmesi daha kısa vadede ilk hafta, özellikle Şubat'ın ilk haftası düşüş olması bizim diğer haftalar Şubat ayı boyunca yükselişle geçirmemizi sağlar ve Mart ayına da çok güzel bir giriş sağlar. Şu an aylık kapanış bazında indikatörsel olarak da inceleyelim hemen. Şöyle bakayım. Burada var mı açık? Yok. Şöyle bunun aylığına da bakalım Bitcoin'e. Mesela aylıkta bu şekilde kapanış bir gelirse bu gece, yani en azından oluşturduğu şu mum yapısı itibariyle, Bitcoin için konuşuyorum. Mum yapısı itibariyle böyle bir kapanışın gelmesi, 105 binlerde gelen bir kapanış bizi daha da yukarılara gideceğinin bir göstergesi olur. Eğer bunu bozmadığı takdirde 104 binin üstünde bir kapanış geldiği takdirde muhtemelen bu gerçekleşecek gibi duruyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi? İzleyip göreceğiz. Aylık kapanış geldikten sonra yarın yine buna detaylı bakarız. Kapatmadan önceki yorumumu da bu videoda yapmak istedim. Ethereum'un da aylık grafiğine bakalım. Pardon, aylık baktık zaten. Şeye bakacaktık. İndikatörsel olarak. Benim şurada sağlam diyebileceğim, şu an size karışık gelebilir. Şurada şöyle ikili bir sarı nokta var şurada ve şurada. Ortasında da şöyle mavi artı işareti var. Bu bir kanal benim için ve bu kanalı kırmak zordur. Bakın elimle gösteriyorum. Şöyle bakın, görüyorsunuz bu kanalı bu 4 saatlikte kıramamış, sonra tepki almış, sonra daha bir güçlü bir şekilde kırmaya çalışmış ve kırmış. Sonra geldiğinde bu kanalın bölgesinden biraz böyle iğneler atabiliyor. Kanalın bölgesinden tekrar buraları kıramayıp geri düşmüş. Tekrar bu kanala geliyor, geri düşüyor. Tekrar kanala geliyor, yine kırmaya çalışıyor. Bazen dediğim gibi yukarıda kapanışlar da gelebiliyor. Tekrar kırıyor, kıramıyor ve düşüyor. Tekrar kanala gidiyor, tekrar kıramıyor. Sonra buradaki sarı kanalın alt bandına tekrar deniyor, tekrar kıramıyor ve tekrar gidiyor ve tekrar kıramıyor. Ve tekrar gidiyor ve tekrar kıramıyor. Yani ne kadar çok tekrar dediğimi videoda gördünüz. Bayağı güçlü bir kanal aslında orası ve şu an o kanalı kırmış bulunmaktayız. Üstünde kapanış yapmış bulunmaktayız 4 saatlikte. Fakat önceki gibi kapanış gelse de buradan geri düşme ihtimali her zaman var. Bu sefer aynısını mı yapacak yoksa devamı gelecek mi göreceğiz. Buraya bir retest girişimi ya da şuralara 3300 ile 3370 civarlarına bir retest girişimi yapabilir. Buralardan alacağı tepkiyle bizim şuradaki diğer indikatör dirençlerine, o da 3600'lü seviyeleri gidecektir. Zaten dediğim gibi teknik olarak da kanalsal olarak da hedefleri 3600'den sonra artık yeni oluşacak olan şeyle birlikte 4000'lere gitmek isteyebilir. Şuradaki trend çizgisini çizmiştik biliyorsunuz. Şimdi başka sanırım bahsetmediğim bir konu yok. İndikatörsel olarak da baktık. Şu an herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Derken tabii ben sadece bu kanalı değerlendirdim. Biliyorsunuz kanal yukarıda kapatsa da düşebilir dedim ama şöyle de bir şey gördüm, onu hemen anlatayım. RSI'miz tepede. Şu indikatörüm tepede. Bu indikatörüm düşmek için hazır diyor. Hazır olmak üzere diyor. Şu indikatörüm neredeyse düşmek için hazır diyor. Diğer indikatörlerim tepede. Yani kısa vadede kapanıştan sonra belki de bizim o videonun başında bahsettiğimiz şu retest hareketi geliyor olabilir. Yani aslında bu geceden sonra kısa vadeli bir düşüş, retest 3200'ler, 3250'ler bu bölgelere, tabi lineerde bakarsak da bu seviye biraz daha aynı seviye hemen hemen 3180 oluyor. Bu seviyeleri bir retest görebiliriz. Evet, nasıl? Yani şu an aslında bakın buradan bir trend çizgisi çektiğimizde şu an bir dirence geldiğini görebiliriz. Buradaki dirençten sonra da burada yeni bir yapıya gidebilir. Şöyle daralan bir yükselen üçgen yapmış oluruz. Buradan alt banda gelirse de hem retestini tamamlamış olur hem de bu yeni oluşturacağı kanalın alt bandına gelmiş olur. Hem Şubat ayı ilk mumunu aşağı vermiş olur ve böylelikle daha sonraki haftalar, haftalık kapanışlarda yönümüz daha sağlıklı bir şekilde yukarı
yukarıya gidebilir. Bu senaryo şu an mevcut. Yani bu yapıyı ben şu an gördüm bu arada. Yeni gördüm. Zaten yeni oluştu. 4 saatlik kapanışta. Az önce saat kaç şu an? Bugün bu arada tarihi 31 Ocak. Saatte 7'yi 45 geçiyor. 7 kapanıştan sonra buraya kıramayıp buradan geri çekildiğini görüyoruz şu an. Bakalım dediğim gibi bu alt bantlara mı gidecek yoksa buralardan tekrardan üst bandı kırmayı deneyip kırıp bu üst bandı retest edip mi gitmek isteyecek? Bunu yarın bir aksilik olmazsa değerlendireceğiz. Yarınki videoda görüşelim diyelim o zaman. Eğer bu videoları beğendiysen, yararlı olduğunu düşünüyorsan, diğer videolarda anlatacaklarımı kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.